Merhaba, karanlığın içinden bize bakan o gözler. Parlak, gizemli ve adeta başka bir dünyaya açılan pencereler. Bir kedi gözlerine baktığınızda çoğu insan aynı hissi yaşar. O bakışların ardında bizden saklanan bir sır vardır. Ama nedir o sır? Yüzyıllar boyunca kediler, insanlara büyülü varlıklar gibi göründü. Mısır'da kutsal sayıldılar. Orta Çağ'da büyücülükle ilişkilendirildiler. Modern çağda ise hala gizemlerini koruyorlar. Onları gizemli yapan şeylerden biri de dünyayı nasıl gördükleridir. Biz insanlar, renkleri canlı, parlak, çeşit çeşit tonlarla algılarız. Gökkuşağı bizim için, kırmızıdan mora kadar uzanan görsel bir şölen sunar. Peki ya kediler? Onlar da aynı gökkuşağını bizim gibi mi görür? Yoksa onların dünyası daha soluk, daha kısıtlı mı? Uzun yıllar boyunca insanlar kedilerin dünyayı siyah beyaz gördüğünü sandı. Sinema filmlerinde, çizgi filmlerde, hatta bazı ders kitaplarında bile bu yanlış bilgi tekrarlandı. Siyah beyaz bir dünya. Oysa gerçek çok farklı. Kedilerin renk algısı ne bizimki kadar geniş, ne de tamamen karanlık. Onların dünyası farklı bir resim. Bizim gözlerimizin alışık olmadığı bir tablo. Kediler, insanlardan çok daha eski bir görme sistemine sahip. Çünkü onların gözleri, avcı olarak hayatta kalabilmek için evrimleşti. Bizim gözlerimiz gündüz için tasarlanmışken, onların gözleri gece için inşa edildi. Bu yüzden bizim göremediğimiz karanlıkta, kediler sessizce avlarını seçebilir, en ufak bir hareketi bile yakalayabilir. Ama bu kusursuz gece görüşü, bir ödün vermeyi de beraberinde getirdi. Renk algısı. İşte bu belgeselde, kedilerin renklerle olan gizemli ilişkisini keşfe çıkıyoruz. Gözlerinin yapısını inceleyecek, bilimsel araştırmaların ışığında, onların gerçekte hangi renkleri gördüğünü anlamaya çalışacağız. Onların dünyasında, kırmızının nasıl kaybolduğunu, mavi ve yeşilin nasıl ön plana çıktığını göreceğiz. Aynı zamanda bu renk algısının, onların avlanma stratejilerine, günlük davranışlarına ve bizimle olan ilişkilerine nasıl yansıdığını öğreneceğiz. Çünkü kedilerin gözünden baktığımızda, sokakların, odaların, oyuncakların, hatta bizim kıyafetlerimizin bile bambaşka göründüğünü fark edeceğiz. Bu yolculukta bir gerçeği kabullenmemiz gerekecek. Kediler renkleri bizim gibi görmüyorlar. Ama bu onların dünyasının eksik olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, onların dünyası farklı bir güzelliğe sahip. İnsan gözünün kaçırdığı detayları, onlar renklerin ötesinde yakalıyor. Renklerin kedilerdeki gizli dünyasında, gözlerimizi onların gözleriyle değiştirecek ve kedilerin büyüleyici bakışlarının ardındaki sırrı çözmeye çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Bir kedinin gözü, bir mühendislik harikasıdır. Küçük bir kristal küre gibi görünen o yapı, içinde evrimsel milyonlarca yılın izlerini taşır. İnsan gözünde ışık, korneadan girer, mercekte kırılır ve retinaya düşer. Retinada iki tür hücre vardır, çubuk hücreler ve koni hücreler. Çubuklar ışığa duyarlıdır, karanlıkta görmemizi sağlar. Koniler ise renklere duyarlıdır, gündüz görüşümüzü şekillendirir. Kedilerin gözünde de aynı yapı vardır, ama farklı oranlarla. Onların retinasında, insanlara kıyasla çok daha fazla çubuk hücre bulunur. Bu sayede karanlıkta insanlardan 6 kat daha iyi görürler. Ancak koni hücreleri sınırlıdır. Bu yüzden renkleri seçmekte bizim kadar başarılı değillerdir. Bir başka fark da göz bebeklerinde gizlidir. Kedilerin göz bebekleri, ışık miktarına göre inanılmaz bir esneklik gösterir. Gündüz daracık bir çizgiye dönüşür. Gece ise neredeyse tüm gözü kaplayacak kadar genişler. Bu özellik, onların gözlerine daha fazla ışık toplama şansı verir. Ve işte o büyüleyici parıltı. Kedilerin gözleri karanlıkta ışıldar. Bunun sebebi, retinanın arkasında yer alan tapetum lucidum adı verilen yansıtıcı tabakadır. Bu tabaka, göze giren ışığı geri yansıtarak görmeyi kolaylaştırır. İnsanlarda olmayan bu özellik, kedileri gece karanlığının efendisi yapar. Ancak işin bir bedeli vardır. Kedi gözünde renkleri algılayan koniler azaldığı için, onların renk paleti daralmıştır. Bizim için rengarenk olan bir dünya, onlar için daha sade, daha sınırlı bir tabloya dönüşür. Ama belki de işin büyüsü burada gizlidir. Onlar için önemli olan renk değil, harekettir. Evrim, gözlerini böyle tasarlamıştır. Çünkü kedinin hayatta kalması, renkli bir çiçeği fark etmesine değil,
çimenler arasında kıpırdayan avı görmesine bağlıdır. Uzun yıllar boyunca insanlar kedilerin siyah-beyaz gördüğüne inanıyordu. Bunun sebebi, hayvanların insanlara göre daha az renk görmesi gerçeğinin yanlış yorumlanmasıydı. Oysa kediler tamamen renk körü değildir. Onların gözleri, mavi ve yeşil tonlarını seçebilecek şekilde ayarlanmıştır. Ancak kırmızı spektrum yoktur. Bu yüzden kırmızıya dair her şey onlar için soluktur. Bir kırmızı elma, onlara göre gri kahverengi bir küredir. Bilim insanları kedilerin renk algısını anlamak için özel deneyler yapmıştır. Farklı renklerde ışıklar gösterilmiş, yiyecek ödülleriyle test edilmiştir. Bu deneyler, kedilerin mavi ve yeşili seçebildiğini, kırmızı ve turuncuyu ise ayırt edemediğini göstermiştir. Yani siyah-beyaz değil, ama gökkuşağı da değil. Kedilerin dünyası, iki rengin etrafında şekillenen minimalist bir tablo gibidir. Burada ayrıntılı olarak kedilerin renk spektrumunu anlatıyoruz. Mavi ve yeşil, en güçlü algıladıkları tonlar. Kırmızı ve turuncu, neredeyse tamamen kaybolur. Sarı, soluk ve donuk görünür. Kontrast, hareketle birleştiğinde en güçlü algı kaynağı. Günlük hayattan örnek vermek gerekirse, oyuncakların neden mavi-yeşil olduğunda daha ilgi çekici olduğu, kırmızı lazerin aslında hareket sayesinde cezbettiği gibi. Kedilerin gecedeki üstün görüşü, renk algısını gölgeler. Gece olduğunda, hani renkler kaybolur ve kontrast öne çıkar ya, işte o zaman kediler için dünya, hareket eden şekillerden oluşur. İnsan için karanlık bir odada belirsiz gölgeler varken, kedi orada net bir hikaye görür. Şimdi kedilerin renk algısının evrimsel sebeplerine odaklanıyoruz. Renkleri görmek onlar için hayati değildi. Önemli olan avı fark etmekti. Hareketi algılamaları, kontrastı seçmeleri, gece aktif olmaları. Bunların hepsi onların renklerden çok daha farklı bir görme biçimine ihtiyaç duymasına yol açtı. Kedilerin oyuncaklarla pencereden dışarı bakarken, kuşlarla veya lazerle oynarken yaşadığı deneyimler inceleniyor. Bizim parlak kırmızı bir oyuncak olarak gördüğümüz şey, onlar için gri bir nesne olabilir ama hareket ediyorsa caziptir. İnsanların tarih boyunca kedilerin bakışına yüklediği anlamlar. Antik Mısır'da tanrılaştırılan kedi gözleri, Orta Çağ'da şeytanın gözü korkusu, günümüzde ise estetik bir büyü. Belki de bu etkilenmenin sebebi, kedilerin gerçekten bizden farklı görmesidir. Kedilerin dünyası, bizimkinden daha az renkli olabilir. Ama bu eksiklik değil, farklılıktır. Onların gözlerinden bakmayı öğrendiğimizde, doğanın çeşitliliğini daha iyi anlarız. Çünkü dünya sadece bizim gördüğümüz şekilde değil, her canlının kendi algısıyla vardır. Belki de kedilerin gözleri bize şunu hatırlatır. Gerçeklik, tek bir renkten ibaret değildir. Her bakış açısı, ayrı bir evrendir. Videoyu beğendiyseniz, beğeni tuşuna basmayı, abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda, görüşmek üzere. Hoşça kalın.